Sadullah Paşa, 1838-1891. 18 Kasım 1838'de Erzurum'da doğdu. Babası çeşitli valiliklerde bulunmuş Vezir Mehmed Esad Muhlis Paşa'dır. Aslen Ayaşlı olup soyu Hacı Bayram, Veli'nin ikinci halifesi Bünyamin Ayaşi'ye dayanır. Darülmarif Rüştiyesi'nden mezun oldu. 1853'te 15 yaşındayken maaşsız aday memur olarak Maliye Hazinesi Varidat kalemine girdi. Fransızca bilgisi dolayısıyla 1856'da Baba Ali Tercüme Odası'na geçti. Bu görevi esnasında 1861'de daha sonra ismiyle anılacak olan Çengelköy'deki yalıyı satın aldı. Mehmed Vecihi Paşa'nın kızı Necibe Hanım ile evli olan Sadullah Paşa'nın Asaf, Nusret, Ragıp ve Nazlı isimli 4 çocuğu vardı. Haziran 1865'te, Tercüme Odası halifeliği üzerinde kalmak kaydıyla Marif-i Umumiye Nezareti bünyesinde kurulan Tercüme Cemiyeti üyeliğine getirildi. 4 Ekim 1865'te Mustafa Fazıl Paşa'nın başkanlığında kurulan Meclis-i Hazai'nin kalem müdürü oldu. Ekim 1867'de Mezahip Kalemi Müdürlüğü'ne tayin edildi. Şura-i Devlet'in kuruluşu esnasında 19 Mayıs 1868'de Şura-i Devlet Marif Dairesi Başmuavinliğine ve 13 Mayıs 1869'da Şura-i Devlet üyeliğine tayin edildi. Ertesi yıl üyelik üzerinde kalmak kaydıyla Şura-i Devlet Başkitabetine tayin edildi. Bu görevi esnasında Fransa Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu'nun tercüme edilmesi ve Osmanlı hukukuna uyarlanması için oluşturulan komisyonun başkanlığını yaptı. Matbuat müdürü olarak Matbuat Nizamnamesini tercüme odasına başladığı yıllardan beri fikir ve kader birliği ettiği arkadaşlarına karşı uygulamak zorunda kaldı. Diyojen, İbret, Hadika ve Siraç'ın kapatılmasıyla ilgili yazıların altında Sadullah Paşa'nın imzası vardır. Buna rağmen başının üzerine yeterince gitmediği gerekçesiyle 9 Nisan 1873'te görevinden uzaklaştırıldı. 12 Haziran 1873'te tayin edildiği Marif Müsteşarlığında Sıbyan mekteplerinden yüksek okullara kadar eğitimin bütün kademelerinin ders programlarını yeniden düzenleyen komisyonda görev aldı. Ayrıca yeni müfredata göre okutulacak derslerin kitaplarını hazırlamak için bazı uzmanları görevlendirdi. İstanbul'da bir umumi kütüphane ve nezaret bünyesinde bir istatistik kalemi kurdu. 30 Mayıs 1876'da Abdülhamid'in kanaati, Sadullah Paşa'nın da Sultan Abdülaziz'i tahttan indirip ölümüne sebep olan kadronun içinde yer aldığı yönündeydi. Bu sebeple olayı inceletmek için kurdurduğu soruşturma komisyonu onu olayla ilişkilendirmeye çalıştıysa da netice alamadı. Bu durum Sadullah Paşa'nın yaklaşık 15 yıl süren müteakip hayatını şekillendirdi. 8 Mayıs 1877'de Berlin Sefirliğine tayin edildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı ordularının Rusya'ya yenilmesi üzerine Ayastefanos'ta yapılacak barış görüşmelerine ikinci delege olarak katıldı ve çetin müzakerelerin ardından çok ağır şartları ihtiva eden antlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. 22 Mart 1883'te Viyana Sefirliğine tayin edildi. Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in ölüm törenlerine 2. Abdülhamid'i temsilen katıldı. Sefaret hizmetçisiyle olan ilişkisi sonucu kızın hamile kalması üzerine skandal endişesiyle geçirdiği buhran neticesinde 14 Ocak 1891'de hava gazıyla intihara teşebbüs etti ve doktorların bütün müdahalelerine rağmen 18 Ocak'ta oldu. Naaşı özel bir vagonla İstanbul'a gönderildi ve 29 Ocak günü Ayasofya Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra 2. Mahmud Türbesi haziresine gömüldü. Sadullah Paşa, Berlin sefaretiyle yurt dışına gönderilmesinden sonra ölümüne kadar geçen 14 yıl içinde sadece Ayastefanos barış görüşmeleri ve Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi hadisesine karışanların yargılandığı mahkeme için 2 defa İstanbul'a gelebildi. Sadullah Paşa'nın edebi kişiliği ve eserleri. Türk edebiyatının yenileşmesinden çok, zihniyet değişiminde rol oynayan kişilerden biri olan Sadullah Paşa, bir devlet adamıdır. Babası gibi şair olan Sadullah Paşa'nın bugüne ulaşan şiirleri yazdıklarının küçük bir kısmını oluşturur. Mithat Cemal Kuntay Hacmi hakkında bilgi vermediği 2 defterde şiirlerinin kayıtlı olduğunu ve bu defterlerin kendisinde bulunduğunu belirtir. 19. asır, manzumesiyle döneminin aydınlarının bağlandığı yeni dünya görüşünü önemli ölçüde yansıtır. Tanzimat dönemindeki yenileşme çabaları içerisinde Sadullah Paşa'nın da gayretleri unutulmamalıdır. Eserlerinin çoğu bugün elimizde bulunmayan Sadullah Paşa, Tanzimat döneminin yenilikçi fikirlerine açık, Batı'nın müsbet bilimlerine inanmış bir devlet adamıdır. Batı edebiyatıyla da yakından ilgilenen Sadullah Paşa, Alphonse de Lamartine'den Gol şiirini çevirmiştir. Onun, Homeros'un İlyada destanının ilk 10 beytinin manzum çevirisi,
Ayrıca destanın 46-47 sayfalık bir bölümünün neşir olarak tercümesi bilinmektedir. Ülkenin ve insanımızın içinde bulunduğu şartları değerlendiren Sadullah Paşa, zanların ve hurafelerin üzerine kurulmuş eski dünya anlayışının yerine modern bilimin getirdiği yeni dünya anlayışının hakim olmaya başladığını dile getirir. Aslında onun bu tespiti, toplumu için bir tekliftir. Ona göre batılı devletler gibi Osmanlı da aklı ve bilimi merkeze alan bir yenileşmenin içine girmelidir. Neşir alanında ise Marif-i Umumiye nizamnamesine yazdığı Esbab-ı Mucibe layihası güzel üslubunun ve güçlü kaleminin işareti olarak değerlendirilir. Ebu Ziya Mehmet Tevfik'in Numune-i Edebiyat-i Osmaniye'de yayımladığı Charlottenburg Sarayı, 1878 Paris Ekspozisyonu ve Berlin Mektubu ile çeşitli kişilere yazdığı mektupları da aynı özelliği taşımaktadır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.